Günaydın. Dünkü Vatikan gezimizden sonra bugün de Kolezyum'dayız. Şu anda sıra bekliyoruz. Biletlerimizi aldıktan sonra Kolezyum'u gezeceğiz. Daha sonra Roma Forumu'nu da gezmiş olacağız. Bugünkü gezdiğimiz yerlerde tek tek çekimlerimizi yapacağız ve size göstermiş olacağız. Kolezyumun yapılışı milattan sonra 70. yıllara kadar uzanıyor. 4 kattan oluşan bir amfiteyatro olarak tasarlanmış. Gladyatör dövüşlerinin yanı sıra tiyatro oyunları, halk gösterileri de düzenlenmiş. Halk kahramanı olarak da bilinen İmparator Titus döneminde tamamlanmış. Titus, sert olmasına rağmen halkçı ve cömert bir imparatormuş. Ancak sadece 2 sene tahtta kalabilmiş. Orta Çağ'a gelindiğinde bir kısmı taş ocağı olarak kullanılmaya başlanmış. Fakat bir kısmı kutsal sayılarak kilise yapılmış ve ibadet yeri haline getirilmiş. Tarih boyunca büyük depremlerde zararlar görmüş ve birçok taşı bugün Roma'da bulunan birçok yapımında kullanılmış. Üst kata çıktık. Kolezyumu yukarıdan görüyoruz şu anda. Bayağı kalabalık. Yağmalanmış sanat ya da geri dönüşüm mimarisi diye tanımlanan Konstantin Takı'nın önündeyiz. Bu anıt 312 yılında İmparator Konstantin şerefine yaptırılmış. Bu arada Konstantin Hristiyanlığa ilk geçen imparatordur. Birçok heykel ve kabartma önceki imparatorların anıtlarından sökülerek buraya yerleştirilmiş. Zaferi çağrıştırdığı için Paris'teki Zafer Takı'na ve Berlin'deki Brandenburg Kapısı'na esin kaynağı olmuş. Kolezyum'dan çıktık. Şimdi Roma Forumu ve Palatino Tepesi'ne doğru gidiyoruz. Kolezyum için bilet aldığınız zaman bu iki yerde dahil oluyor. Bileti kasadan alırsanız 18 yaşından küçük çocuklar için ücret ödemiyorsunuz. Diğerleri için ise 18 euro. Roma Forumu Palatino Tepesi'ne giriş yaptık. Yine burada bir güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Kimlik giriş yapıyorsunuz. Roma Forumu, Antik Roma döneminde milattan önce 7. yüzyıldan milattan sonra 500. yüzyıla kadar siyasi, dini, ticari ve sosyal hayatın merkezi olmuştur. Tepesi'nin üzerindeyiz. Karşıda Roma Forumu'nu görüyoruz. Sağ tarafımızda da Kolezyum gözüküyor. Toplantı alanları, tapınaklar, mahkemeler ve pazar yerleri burada yer almıştır.
Forumda yürürken Roma'nın krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemi yapılarını aynı anda görebilmek mümkündür. Daha sonraları yüzyıllar boyunca toprak altında kalmış. Arkeolojik kazılar hala devam ediyor. Roma İmparatorluğu'nun haritası. Türkiye'ye Asya, yine oraya yazmışlar. Yunanistan'ı göstermişler. En son haritada Roma İmparatorluğu'nun en büyük sınırlarına sahip olduğunu görüyorsunuz. Burada önceki haritada gördüğünüz farklı olarak Kuzey Afrika, Baba Cezayir'e fasulye Anadolu, Türkiye toprakları, neredeyse Armenya, Azerbaycan'a kadar Baba. ve tüm Avrupa Roma İmparatorluğu'nun altına girmiş oluyor. Şimdi de gideceğimiz yer yine Roma'nın simge yapılarından biri. Bu sefer daha modern döneme ait bir yapıya gidiyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika yürüyeceğiz. Gideceğimiz yer aynı zamanda Roma'nın kalbi olarak da biliniyor. Şehir komple turist şehri olmuş. Gördüğünüz gibi akın akın insanlar Baba yanında yatıyor. bir gezi bölgesinden diğerine geçiyorlar. Çok fazla turist rehberi var. Öğrenciler çok fazla geliyor. Evet, Roma'nın kalbine geldik. Şimdi de Venezia Meydanı'ndayız. Burası Roma'daki ünlü bir meydanlardan. Piazza Vienna diye geçiyor. Ve eski bir kralın anıtı da burada görülebilmekte. 1885 ile 1925 yılları arasında tamamlanan bu devasa mermer yapı aynı zamanda halk arasında düğün pastası ya da daktilo olarak da anılır. Evet, İtalya'da gelmişken dondurmalarımızı yiyelim dedik. Buradaki İtalyan dondurmacıların bir tanesinden aldık. Özel İtalyan galatosuyla beraber. Bu çok güzel, siz de deneyebilirsiniz. Baba gibi ya. Şimdi de Hadrian Tapınağı'nın önündeyiz. Milattan önce 200 yıllarında ölen Hadrian, İmparator Hadrian için daha sonra İmparator Pius tarafından yapılmış. Milattan öncesine dayanan çok eski bir tapınak ve bina. Ama daha sonraları biraz değişiklik yapılmış. Sanki içinde bina var gibi. İlginç.
Şimdi de Pantheon'dayız. Burası da 2. yüzyılda Roma mabedi olarak inşa edilmiş ve 600. yüzyıldan itibaren 600. yıldan itibaren ise kiliseye dönüştürülmüş ve kilise olarak devam etmiş. Yine Roma'da bir meydanın içinde. İsterseniz içini de gezebiliyorsunuz. Bilet fiyatları 5 ila 10 euro arasında değişiyor. Roma caddelerinde yürümeye devam ediyoruz. Bir sonraki Roma duraklarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi kalın.